Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün el açması 3 farklı şekliyle mayalı börek tarifi vermek istiyorum sizlere. Görüntüsüyle ve lezzetiyle yiyen herkesin bayıldığı şahane börek tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2,5 su bardağı ılık süt uygun bir kaba alınır. Üzerine 2 su bardağı ılık su ilavesi yapılır. 2 yemek kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker eklenerek maya eriyene kadar karıştırılır. Üzerine biraz un ilavesi yapılır. 2,5 tatlı kaşığı tuz eklenir ve tekrardan karıştırılır. Kalan un kontrollü bir şekilde ilave edilir. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Toplamda 9,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizler kontrollü bir şekilde ilave edin. Evet, hamur toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Toparlandıktan sonra tezgah üzerine alarak pürüzsüz olana kadar hamurumu tekrardan yoğuruyorum. Hamur toparlandıktan sonra aynı kaba alarak mayalanmayı bırakıyorum. Mayalanan hamurun gazı çıkartılır ve tekrardan yoğrulur. Tezgah üzerine alınır. ...14 veya 15 bezeye kesilir hamur. Portakal büyüklüğünde bezelere kesilerek hamurlar yuvarlanır. Yuvarlanan hamurlar tezgah üzerinde 10 dakika dinlendirmeye bırakılır. Dinlenen hamurları az unla bir oklava yardımıyla ince olacak şekilde açılır. Büyüklüğü ve inceliği hazır yufka büyüklüğünde ve inceliğinde olursa böreğimiz daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Evet, yufkamı açmaya devam ediyorum ben. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi yufkam açıldı. Hazır yufka büyüklüğünde ve inceliğinde. Hiç üzerine yağlamadan direkt iç harcımızı koyuyoruz kenarlarına, iki kenarına olacak şekilde. Ben ıspanaklı kullandım. Sizler kıymalı veya patatesli de kullanabilirsiniz. İç harç koyduktan sonra iki kenardan bol olacak şekilde rulo sarılır ve ortada buluşturulur hamurlar. Kendi etrafında rulo sarılarak fırın tepsisine yerleştirilir. Evet, ikinci yufkamı da aynı şekilde açtım ve iç harç koydum. Rulo sararak tepsimdeki böreğin etrafına sarıyorum. Üçüncü yufkamı da aynı işlemi yapıyorum. Ve fırın tepsisinin etrafında sarıyorum. Tepsim dolana kadar. Dördüncü yufkamı da aynı işlemi yapıyorum.
Fırın tepsime etrafında döndürerek şekil veriyorum. Ve son 5. bezemi de aynı işlemi yaptıktan sonra fırın tepsime yerleştiriyorum. Tepsinizin büyüklüğüne göre kullandığınız yufka sayısı değişebilir. Benim tepsimde 5 beze kullandım. Daha büyük veya daha küçük tepsiye göre yufkanın sayısını ayarlayabilirsiniz. Evet, aynı şekilde diğer tepsimi de yapıyorum. Yufkalarımı açtım. İç harç koyarak rulo sarıyorum ve U şekli veriyorum. Uzun fırın tepsisine yerleştiriyorum. U şekli olacak şekilde. Bu tepsi içinde 4 yufka kullandım. Aynı işlemi yaparak fırın tepsime yerleştirmeye devam ediyorum. El açması, az mayalı, şahane bir börek tarifidir. Mutlaka sizler de tarif defterinize ekleyerek sevdiklerinize yaparak ikram edebilirsiniz. Hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir tariftir. Evet, son 4. yufkamı da yaparak fırın tepsime yerleştiriyorum. Son tepsimi farklı şekil verdim. Aynı yöntemle hamurumu açtım. Ortadan 4'e kesiyorum. Ve peynir kullanıyorum. Kenarlarına, geniş kenarlarına peynir koyuyorum. Rulo sararak gül böreği şekli veriyorum. İsterseniz peynirli de sos hazırlayarak da kullanabilirsiniz. Peyniri, yağlı peynir kullanmanızı tercih ederim. Evet, gül şekli vererek fırın tepsime yerleştiriyorum. Kalan yufkaların hepsini gül şekli verdim. Gördüğünüz gibi böreklerim hazır artık. Üzerlerine bir yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı süt, az sıvı yağla çırpılarak her tarafına gelecek şekilde böreklerimi sürüyorum. Üzerlerine susam, çörek otu serperek böreklerimi bitiriyorum. Evet, 3 tepsi böreğim artık hazır fırına girmeye. Gördüğünüz gibi. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fanlı fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum kontrollü bir şekilde. Benim fırınım 2 tepsilik olduğu için 2 tepsisini önden pişiriyorum. Diğer tepsiyi daha sonra pişirmeye bıraktım. Pişen börekler fırından çıkartılır. Ilık bir şekilde dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Diğer tarifler için açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.